Sıfır Budak YouTube kanalından herkese merhabalar. Öncelikle son tasarımımız olan 4 parçadan oluşan masif yönetici masaüstü set tasarımımızı sizlerle paylaşmak istedim. Bu ürünlerin linkini açıklamalar kısmında Shopier ve Etsy mağazalarımızın linklerini açıklama kısmına bıraktık. Oradan ulaşabilirsiniz. Evet, şimdi marangozluk yeteneklerinizi geliştirmek için bu dörtlü setin bir parçası olan kartvizit tutucuyu hep beraber bu videomuzda nasıl yaptığımızı anlatacağız. Öncelikle ölçülendirmeden başlayıp yapım aşamalarını tek tek sizlerle paylaşacağız. Herhangi bir projeye başlamadan önce mutlaka çizim kısmını detaylı şekilde tamamladıktan sonra yapım kısmına geçin. Marangozlukta şöyle bir tabir var: 2 kez ölç, 1 kez kes diye. O yüzden proje kısmı en az yapım kısmı kadar çok önemlidir. Bir projeye başlarken öncelikle bu projeden elde etmek istediğiniz sonucu ortaya koyacaksınız. Yani bu projeyi ne için yapıyoruz? Şu an bu kartvizit tutucuyu yapmamızın sebebi kartvizitlerimizi içinde muhafaza etmek. Bir kartvizitin en geniş kartvizitlerin ebatı 55x85 mm'dir. Öncelikle bunu tespit ettikten sonra buradan ne anlıyoruz? Kutumuzun iç genişliği 55x85 olacak. Ve diğer ölçüleri de buna göre ölçülendiriyoruz. Kenarında kullanacağımız ahşabın et kalınlıkları 9 mm kadar olunca iki tarafa da 9 ekliyoruz ve eni 65, boyuysa 87 mm'lik bir ölçü çıkartıyoruz. Derinliğini de yine aynı şekilde içine ne kadar kartvizit koyacağımız, yaylı bir sistem koyacağız bunun içine. Yaylı sistemin arasındaki pay ne kadar olması gerektiğini düşünerek hesaplıyoruz. Burada da dörtlü setimizin diğer parçalarını nasıl tasarladığımızı çizimlerini yapmıştım. Onları da kabaca size göstermiş olalım. Bu şekilde ayrı ayrı hepsini tasarımlarını öncelikle SketchUp denilen bu programda yapıyorum. Siz ister elinizde yapın, ister başka programlarda yapın ama ölçü kısmını detaylı olarak yapın. 3 boyutlu programlarda kullanmanın güzel tarafı da şu: ahşap parçayı da elinize aldığınız zaman neresinden nasıl keseceğinizi de aynı şekilde zihni bir hazırlık yapmış oluyorsunuz. Ve bu SketchUp programını herkese tavsiye ediyorum. Kullanımı gayet basit bir program. Evet, şimdi yapım kısmına geçiyoruz. Yapım kısmında öncelikle testeremizle kesimleri yapacağız. Derinliğini 5 cm olarak planlamıştık projede. Ve bu parçayı 5 cm'ye kesimini yapacağız. Evet, diğer parçamızın kesimini yapacağız. Daire testereyle kesim yaparken öncelikle parçanızın bir tarafını düzelttikten sonra asıl keseceğiniz genişlikte kesim yapın. Evet, şimdi çapraz kesimlere geçiyoruz. Gönye testleri kullanmaktansa daire testereye, daha önce bu tanıttığım daire testere kızağını yaparak gönye testerenin işlevini de bu şekilde kullanabilirsiniz. Daire testere kızağında 90 derece kesim ve 45 derece kesimleri daha önce yapmıştım. Gördüğünüz gibi 45 derece ve 90 derecenin tam olarak neresinden kesildiği gözüküyor. Ölçülerimizi de bunu kullanarak yapıyoruz. Ve kızak üzerine yerleştirdiğimiz gidip gelen bloğu da kullanarak ölçüleri oradan alıyoruz ve 2 parça, 3 parça aynı ölçüde keseceğimiz şeyleri oraya dayayarak yaptığımız zaman tekrar ölçü almamıza gerek kalmadan daha pratik bir şekilde ölçülerimizi yapmış oluyoruz. Evet, kutumuzun dört kenarının kesimlerini yaptık.
gönyenizle 45 derece kontrolünü de daha önce göstermiştik. Şimdi daire testlerinizi 45 dereceden tekrar dik konumuna getirdiğiniz zaman mutlaka gönye ile tekrar kontrolünü yapın. Ve 90 derece dik olduğundan emin olun ki parçanızı boşa gitmesin parçanız. Evet, taban ve üst kısımlarının kesimi. Evet, daire testere, Stanley markasının daire testeresinin tanıtım videosunda anlattığım üzere testere kapağı kısmının hiç uygun olmadığı ve ölçüleri çok yanlış şekilde çıkarttığını anlatmıştım. Ve bunun üzerine yeni bir kapak yapacağımı anlatmıştım. Şimdi o kapağı yaptık. Bir tane kontraplak parçasını incelterek yanlarına da demir kısımları epoksi ile yapıştırdım. Ve sıfır hata dedikleri bir kapak türünü yaptım. Demir kısımları diğer orijinalinde olduğu gibi geçme şeklinde yan tarafa giriyor ve vida için kılavuz açtık ve vida ile kapak kısmını takıyoruz. Bu kapağın en büyük özelliklerinden biri yandaki tabla kısmı ile aynı yükseklikte olduğu için keseceğimiz olan ahşap parçasını kesinlikle sağa sola oynamıyor ve testere çapraz bir şekilde bir kesim yapmıyor. İkinci güzel tarafı ise daha önceki kapağın testerenin yanlarında çok fazla boşluk vardı. Neredeyse 5-6'şar milim boşluk vardı. Çok ince ahşaplar kestiğimiz zaman testerenin içine ahşap parçalar düşüyordu. Bu kapağı yaparak Stanley markasının hem uygun fiyatlı olan bu Stanley markasının çok daha pahalı testerelerle yarışacak seviyeye getirmiş olduk. Evet, kutunun kenar tarafındaki ahşapların alt ve üst kısımlarına kanal açacağız. Onun için ölçümlerimizi ayarladık. Fakat bu şekilde ince narin çalışmalarda mutlaka asıl ahşap parçasından önce deneme için yani hurda kullanmadığınız bir ahşabı kullanarak test kesimi mutlaka yapın. Bu sayede kendi ahşaplarınızı boşa gitmesini önlersiniz. Evet, kanallarımızı tamamladık. Şimdi kutunun kapak kısmını açıp kapatmaya, kartvizitin önünde duracağı bir kısma şekil vermek için de yine daire testere kızağını kullanıyoruz. Bu daire testere kızağı mutlaka yapmanızı tavsiye ediyorum. Gerçekten çok pratik ve emniyetli bir şekilde kesimlerinizi yapmanıza olanak sağlıyor. Burada da bir tüyo daha vereyim. Kutu gibi iç tarafa doğru yapıştıracağımız olan projelerde tutkallama ve işkenceleme kısmını yapmadan önce mutlaka ahşap zımparasını tamamlayın. 80 kum, 150 kum, 220, 240 kuma kadar hepsini tamamlayın. Çünkü iç kısma doğru yapıştırma yaptıktan sonra tekrar o iç kısmını zımparalamak çok zor. Ve makineyle kesinlikle zaten zımparalayamazsınız. Elle uğraşmanız gerekir ve bununla da düzgün bir sonuç çıkaramazsınız. Evet, yayları yapıştıracağımız olan kısımların delme işlemleri yapıyoruz. Evet, şimdi de tutkallama ve işkenceleme kısmına geldik. Kutu gibi gönye birleştirme kullandığımız alanlarda bantla alt kısmına bu şekilde yapıştırarak diğer tüm parçaları da yan yana gelecek şekilde koyduktan sonra tutkallama işlemi yaparsak bizim için daha kolay olur. Bunun için özel işkenceler de var, köşeleri sıkıştırmak için. Onlardan elimizde olmadığı için biz bu şekilde bantla bu işi yapmayı tercih ettik. Bantla yaptıktan sonra yine işkenceyle tabii ki sıkıştıracağız. İlk önce deneme yapıyoruz. Herhangi bir olumsuzluk olmadığını gördükten sonra
tutkalı sürüp daha sonra işkenceye geçeceğiz. Evet, tutkalı sürdükten sonra yine küçük bir ahşap parçasıyla dağıtacağız. Biz burada biraz fazla tutkal kullanmışız. Biraz sonra ilerleyen kısımda göreceksiniz. Fazla tutkal kullandığınız zaman işkenceyle sıktığınızda fazla tutkal ahşaba iç tarafına, kutunun iç tarafına doğru çıkıyor. Bu şekilde çıktığı zaman da tekrar o tutkalı temizlemeye uğraşıyorsunuz. O yüzden çok fazla değil. Sadece yüzeyini dokunacak, yüzeyini kaplayacak kadar yapmanız yeterli. Şimdi işkenceyle sıkacağız. İşkenceyle sıkarken iki tarafından da eşit bir şekilde baskı yapmamız gerekiyor. Gönye birleştirme yaptığımız için bir tarafından fazla bastırırsak iç tarafına doğru kutunun girer ve düzgün bir 90 derecelik açı oluşturmaz. O yüzden iki taraftan da eşit şekilde baskı yapacaksınız. Çözerken de aynı şekilde iki tarafı da hafif hafif gevşeterek ikisini de çıkaracaksınız. Evet, büyük oranda güzel bir birleştirme olmuş. Gördüğünüz gibi tutkal, ne kadar fazla tutkal sürdüğümüz gözüküyor. Şimdi de bu kutunun içinden bunu çıkartmaya uğraşacağız. Evet, kutunun içine girecek olan yaylı parçayı hazırlayacağız şimdi. Elimizde yaklaşık 4-5 santimlik 2 tane yay vardı. Bunları ortasından ikiye bölerek bu kutu için uygun şekle getirdik. Ve epoksi yapıştırıcımızı karıştırıp yayları ahşaba epoksi ile yapıştıracağız. Ama dört tarafta da eşit yükseklikte, deliklerin eşit şekilde delinmiş ve yayların da eşit yükseklikte kesilmiş olması lazım ki önü arkası eşit bir şekilde durabilsin ahşap parçamız. Evet, yapıştırma tamamlandıktan sonra kartvizitleri içine doldurduktan sonra bu içeriye doğru girecek. Kapak kısmını da içine taktığımız zaman kartvizitler üstteki kapak kısmına yapışacak. Ve içinden birer birer kartvizitlerimizi istediğimiz gibi alabileceğiz. Evet, zımpara ve yağlama kısmı son bölümümüz. Zımpara kısmıyla fazla boğmayacağım sizleri. 80, 150 ve 220 kum zımparayla ahşap kutumuz güzel bir hale gelene kadar zımparalama işlemimizi yapıyoruz. Ve son olarak da ben Hemel markasının Hardwax Oil denilen bir yağını kullanıyorum. Uygulaması kolay ve doğal bir ürün. İçinde karnauba denilen bir parlaklık veren bir bitkisel bir madde var. Vernik kadar koruyucu olmasa da doğal bir koruyuculuk sağlıyor ahşaba. Evet, videomuzun sonuna geldik. Eğer kendinizi marangozlukta geliştirmek istiyorsanız bu şekilde alıştırma projelerini mutlaka deneyin, uğraşın ve yapın. Eğitici videolarımıza devam edeceğiz. Bir sonraki videomuzda epoksi saplı bir av bıçağı yapacağız. Sizlere bunun nasıl yapıldığını anlatacağız. Yeni videolarımızda görüşmek üzere. Herkese iyi günler diliyoruz.